sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere sosyal bilgiler dersinizden milli mücadele konusunda 20 sorudan oluşan çok güzel bir deneme sınavı sorularını anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendiniz cevabı yapıp daha sonra benimkiyle karşılaştırabilirsiniz. Daha önce bu soruları Yazgi Akademi kanalında canlı yayında çözmüştük ama canlı yayına katılamayanlar olduysa onlar da izlesin diye kendi kanalımda bir kez daha anlatıyorum. Birinci sorudan başlıyorum. Yukarıdaki maddeler hangi antlaşmanın içeriğinde yer almıştır diyor. Neler var bir bakalım. Tüm iletişim ve haberleşme araçlarına el konulacak. Ordular dağıtılacak. Silahlara el konulacak. Güvenliği tehdit eden yerler işgal edilecek diyor. Lozan var, Sevr var, Mondros ve Mudanya var. Doğru cevap C şıkkı olacak. Mondros Ateşkes Anlaşması. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hükmen yenik sayıldığımız savaştan sonra Osmanlı Devleti'nin yok olması için yapılan anlaşma. İkinci soru. Yukarıda verilenlere göre Doğu cephesinde kahraman Türk askeriyle düşmanla savaşan komutan kimdir diyor sorumuz. Ne verilmiş? Doğu cephesinde savaşa komutanlık etti. Ermenileri bozguna uğrattı diyor. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Sütçü İmam ve Kazım Karabekir var. Doğru cevap Kazım Karabekir olacak. Doğu cephesinin komutanı. Üçüncü sorumuz. Doğu cephesinde Ermenilerle imzalanan antlaşma hangisidir? Ankara Anlaşması, Mondros Ateşkes Anlaşması, Gümrü Anlaşması ve Uşi Anlaşması var. Doğru cevap C şıkkı olacak. Gümrü Anlaşması ve C şıkkını işaretleyelim. Geçelim 4. soruya. Evet, burada olaylar var. Atatürk'ün yaşamındaki yukarıdaki olaylar kronolojik sıraya koyarsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi buradaki verilen olaylara baktığımızda ilk önce harp okuluna başlaması olacak. Yani bu 1. sıraya gelecek. İkinci olarak Samsun'a gitmesi 1919 yılında. Üçüncü olarak başkomutanlığa getirilmesi olacak ve en son Cumhurbaşkanı seçilmesi. O zaman 2, 1, 4 ve 3 olacak. Hemen şıklara baktığımda D şıkkında 2, 1, 4 ve 3 doğru sıralama yapılmış. D şıkkını işaretliyorum. 5. soru. Kurtuluş Savaşı hangi olayla başlar? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Cumhuriyet'in ilanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile diyor. Doğru cevap Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması, yani 19 Mayıs 1919 tarihinde Kurtuluş Savaşı da başlamış oldu. 6. sorumuz. Mustafa Kemal yukarıdaki savaşlardan hangilerinde başkomutan olarak orduyu yönetmiştir diyor. Sakarya Savaşı var. 1. İnönü, Büyük Taarruz ve 2. İnönü var. Şimdi 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarında komutanlık eden İsmet İnönü'ydü. Diğer Sakarya ve Büyük Taarruz'da başkomutan olarak Mustafa Kemal bulundu. Ve o zaman 1 ve 3 numaralar diyorum. Doğru cevap B şıkkı oluyor. B şıkkını işaretledim. 7. Dünya devletleri yeni Türk Devleti'ni hangi olayla tamamen tanımıştır? Cumhuriyet'in ilanı, Amasya Genelgesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Lozan Barış Anlaşması var. Doğru cevap D şıkkı. Lozan Barış Anlaşması sonrasında bütün dünya devletleri artık Türkiye'yi tanımış oldular. Ve 8. soru. Düzenli ordunun ilk başarısı hangisidir? Sakarya Meydan Muharebesi, Lozan Barış Anlaşması, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Büyük Taarruz. Şimdi düzenli ordu Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra oluşturuldu. Askerler oluşturuldu, işte komutanlar düzenli bir şekilde tüfekleri, silahları verildi. Ve bu ordu ilk olarak 1. ve 2. İnönü Savaşlarında savaştı. O yüzden ilk kazandıkları savaşlar, ilk başarı 1. ve 2. İnönü Savaşları diyoruz. Sakarya ve Büyük Taarruz zaten daha sonraydı. C şıkkını işaretleyelim. 9. Güney cephesindeki savaşlar hangi antlaşma ile sona ermiştir diyor. Uşi Anlaşması, Gümrü, Ankara ve Mudanya Ateşkes Anlaşması var. Güney cephesinde biliyorsunuz Fransızlarla savaştık ve Fransızları yendikten sonra Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı ve C şıkkını işaretliyorum. Böylelikle bu anlaşma ile savaş, artık Güney cephesindeki savaş sona ermiş oldu. Cevap Ankara Antlaşması yani. 10. soruya geldim.
Mustafa Kemal'e Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir? Bu soru muhakkak sorulabilir yazılıda veya diğer sınavlarda. Sakarya var, 1. İnönü var, 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı var. Doğru cevap Sakarya olacak. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Mustafa Kemal'e Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verilmiştir. 11'e bakalım. Milli mücadelede milletimizin başarılı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Silah ve cephanesinin fazla olması değil. Düşman ordusunun sayıca az olması bu da değil. Bağımsızlığını koruma konusunda kararlılığı. İşte Türk milletinin başarılı olmasının sebebi bağımsızlığını koruma konusundaki kararlı olması diyoruz. Komşu devletlerin askerlerinin yardım etmesi. Bu da değil ve cevabımız C şıkkı oldu. 12. soru kolay bir soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştır? Tarihlere şöyle bir bakalım. Ben tek tek okumayayım. Doğru cevap B şıkkı olacak tabii ki. 23 Nisan 1920'de açıldı ve bugünü zaten Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Çocuklara bayram olarak hediye etti. Ve doğru tarih B şıkkı. 13. soru yine her sınavda sorulacak bir soru. Çeşitli olaylar var. Kurtuluş Savaşı'ndaki olaylar. Bunların sıralaması. Yukarıda verilenlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin sık sık karıştırdığı bir şey nedir? İşte Amasya Genelgesi mi önce, Erzurum mu önce, Sivas mı önce? Bunu karıştırıyor genelde öğrenciler. Şöyle ilk önce bir kere Atatürk'ün Samsun'a gelmesi. Daha sonra Samsun'dan sonra Amasya'ya gidiyor Atatürk. İkinci olarak Amasya Genelgesi. Daha sonra Erzurum üçüncü olarak. Sonra Sivas Kongresi ve en son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Ve şıklara şöyle bir baktığımızda doğru cevap A şıkkında oluyor. Çünkü 4 numara birinci, 2 numara ikinci, sonra 1 numara, 5 numara ve son olarak 3 numara. Zaten en sonda olan 3 numara sadece A şıkkında var. Buradan da bulabiliriz. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Ve 14. soruya bakıyorum. Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren muharebe aşağıdakilerden hangisidir? Muharebe sözcüğünü sık sık duyuyorsunuzdur. Muharebe savaş demek yani. Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren en son yaptığımız savaş hangisidir diyor. Büyük Taarruz, Sakarya, 1. İnönü ve 2. İnönü var. Doğru cevap Büyük Taarruz olacak ve A şıkkını işaretliyorum. 15. Aşağıda Kurtuluş Savaşı'nda savaştığımız cepheler ve savaşılan ülkeler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Doğu cephesi Ermeniler doğru. Güney cephesi Fransızlarla savaştık doğru. Batı cephesinde Yunanlılarla doğru. Doğu cephesi İngilizler bu yanlış. Zaten Doğu cephesini Ermeniler diye söylemiştik. Ve D şıkkı yanlış ve eşleştirilmiş. Biz de onu işaretledik. 16. soruya geldik. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir diyor sorumuz. 1. İnönü Savaşı var, 2. İnönü var, Çanakkale Savaşı var ve Sakarya Meydan Savaşı var. Doğru cevap Çanakkale olacak çünkü Çanakkale Savaşı 1915 yılında yapıldı ve 1. Dünya Savaşı'nın içinde yapıldı. Ama Kurtuluş Savaşı 1. Dünya Savaşı bittikten sonra başladı. 1919'da başladı. O yüzden Çanakkale Savaşı Kurtuluş Savaşı içinde yapılan bir savaş değil. C şıkkını işaretledik. 17'ye bakıyoruz. Antep'te Fransızlara karşı kahramanca savaşarak şehit olan kahramanımız hangisidir diyor. Ali Sahip Bey var, Şahin Bey, Sütçü İmam ve Kazım Karabekir var. Doğru cevap B şıkkı Şahin Bey olacak. Ali Sahip Bey Urfa'da savaştı. Sütçü İmam da Kahramanmaraş'ta. Kazım Karabekir zaten Doğu cephesinin komutanıydı. Cevabımız B şıkkı oldu. 18. soru. Yukarıda anlatılan bu birliklere ne isim verilmekteydi diyor. Şimdi bilgiyi okuyacağım. Yurdumuz işgal edildiğinde yöresel direnişler başlamıştı. 100-150 kişilik gruplar halinde düşmana baskınlar yaparak mücadele ediyorlardı. Kimdi bunlar? Kuvayi Milliye mi? Tekalifi Milliye, özel kuvvetler, silahlı kuvvetler. Ne deniyordu bu birliklere? Kuvayi Milliye deniyordu. Doğru cevap A şıkkı. 19. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diyor. Uşi, Ankara, Lozan ve Gümrü var. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup açıldıktan sonra ilk imzaladığı anlaşma Ermenilerle yapılan Gümrü Anlaşması diyoruz. Ve doğru cevabımız D şıkkı olacak. D şıkkını işaretledik. 20. ve son sorumuz. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği ve sonunda Uşi Anlaşması'nın imzalandığı savaş hangisidir?
Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, Trablusgarp ve Kütahya-Eskişehir Savaşı. Doğru cevap C şıkkı olacak. Trablusgarp Savaşı'nın sonunda İtalyanlarla Uşi Anlaşması'nı imzaladı Osmanlı Devleti ve C şıkkı doğru cevap. Bunu işaretledik. Evet, sorularım bu kadardı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.